Avustralya'da ilginç bir kamyonculuk kültürü, yol tırları. Avustralya hepimizin aklına ilk önce kuzeyindeki tropik iklimi ve egzotik hayvanları, güneyindeki muhteşem sahilleri veya iç kesimlerindeki o devasa çölleriyle aklımıza geliyor değil mi? Ama ben bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. Bugün bahsetmek istediğim şey Avustralya'daki ilginç bir kamyonculuk kültürü. Avustralya'nın yol tırları. Evet, bahsettiğim bu tırlar bayağı ilginçler. Çünkü bu tırların uzunluğu 53,5 metreyi buluyor ve hatta bazen çok daha fazla. Gerçekten diyorum, ben şaka yapmıyorum. Hatta bu tırlardan bazıları rekorlar kitabına bile girdi. 1999'da Batı Avustralya'daki Merredin'de hazırlanan 610 metre uzunluğundaki bir yol treni 46 dorseden oluşuyor ve 603 tonu taşıyabiliyordu. Bu yol treni 8 kilometrelik mesafeyi tek bir çekici öncülüğünde kat ederek Guinness rekorlara giren ilk yol treni olmuştu. Bu rekor 2003 yılında New South Wales'te 87 dorseden oluşan 1235 metre boyundaki yol treni tarafından kırıldı. En güncel rekor ise 2006 yılında Avustralya'nın Queensland eyaletinde 112 dorseli 1474,3 metre boyundaki yol treni tarafından kırıldı. Hatta bu ölçülerden dolayı yol tırları bazı insanlar tarafından kısacası tren olarak adlandırılıyordu. Ve tahmin edildiği üzere bu tırlar yakıtı adeta içiyordu. Yol tırlarının düz yolda yakıt tüketimi ortalama 100 kilometrede 115 litre. Vallahi bunları okurken benim de dudağım uçukladı. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Bu tırların çoğunlukla sefer yaptıkları çöl bölgesindeki sıcaklık çoğu zaman 50 dereceyi geçiyor. Vallahi Allah bu şoförlere sabır versin. Tabii bizim Adanalılara pek sökmez bu sıcak. O da ayrı bir konu. Termometreler çıldırdı desek yeri var. Çok mu sıcak hava? Vallahi baksana dayı 55 derece yanıyor ya. Ölüyor. Peki Avustralya neden böyle bir taşımacılık yöntemi benimsemiş? Aslında bunun iki ana sebebi var. Birincisi, Avustralya'ya 1770 yılında Kaptan James Cook tarafından ayak basılması ve koloni çalışmalarının başlamasıyla İngiltere o zamanki her sömürgesine yaptığı gibi burada da demiryolları döşemek istedi. Bir takım bölgelerde başarılı olduysa da İngiltere aborjinlerinin yaşadığı Northern Territory adlı bölgeye geldikleri zaman aborjinlerin büyük direnişiyle karşılaştılar. Helal olsun vallahi bu aborjinlere. Ve bu ülkenin sadece belirli bir yerine demiryolu inşa edilmesine sebep oldu. İkinci sebep olaraksa Avustralya 25 milyon nüfusuyla epey kalabalık bir ülke olmasına rağmen nüfusu dağınık bir ülke ve haliyle demiryolu ağları nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu kıyı şehirlerde çok daha yoğun durumda. Ayrıca şunu da belirtmek lazım ki Avustralya toprakları yükseltisi bakımından da yol tırlarının kullanımına çok uygun. Yollar bir hayli düz ve geniş. Ülkenin ortalama rakımı ise sadece 100 küsür metre olduğu için taşımacılıkta kullanılabilecek trenlerin böyle az olduğu bir ülkede bu çeşit tırları kullanmak oldukça mantıklı. Peki bu bahsettiğimiz şeyler tam olarak nasıl makineler? Gelin biraz da bunlara bakalım isterseniz. Volvo NH15 tanker. 1998 yılında Volvo şirketi tarafından üretilen bu kamyon Arjantin, Avustralya, Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından devasa yükleri taşımak için kullanılan bir kamyon türüydü. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da farklı isimler verilmiş olsa da daha önce bahsettiğim gibi Avustralya'da bu kamyona tren denilmekteydi. Özellikleri ise şu şekildeydi. 18 ileri şanzıman, 550 beygirlik güç, 205 ton yük taşıma kapasitesi ve kimi zaman römorklar ile birlikte 50 metreyi bulan uzunluk ölçüleriyle geliyordu bu tır. Peki bu kadar uzun tırın römorklarında bir aksilik olup olmadığını nasıl takip edeceğiz, nasıl kontrol edeceğiz derseniz, seyir halindeyken römorkların durumunu takip etmek için bu araçların iç kabininde bağlı olan bütün dorselin durumunu anlık olarak görüntüleyebileceğiniz kameralar bulunuyor. Böylece yaşanabilecek olumsuzluklar önlenmiş oluyor. Scania R730 QB. Standart 4 dorse ile 175-200 ton arasında yük çekebilen bu kamyon Batı Avustralya'daki dökme demir cevheri taşımak için kullanılıyor. Kamyon haftanın 6 günü çalışmaya devam edip geri kalan bir günde ise varsa arızaları giderilip bakımları yapılıp istirahate bırakılıyor. Madenden tek yönlü bir sefer 450 kilometre kadar sürebiliyor. Böylece bu araç iş hayatının 3 yıl içerisinde 1 milyon kilometreyi çoktan aşmış oluyor. Tek başına çekici 10 aks ve 8 çekişe sahip aracın motoru 16 litre V8 dizel ve motor gücü tamı tamına 730 beygir. Kullanılan dorselerle birlikte uzunluğu 50 metreye geçebiliyor. Kenworth C510. Mühendislik harikası ikiz direksiyon kutuları sayesinde düşük hızlarda direksiyon ağırlığını inanılmaz derecede azaltıp oldukça yumuşak bir sürüş imkanı sunan bu model 600 beygirlik 19 litre V8 dizel motoruyla geliyor. Ve bu baba motor sayesinde ortalama 75 kilometrelik bir hızla 450 ton yük taşıyabiliyor.
Yükleme şartlarına bağlı olarak dorseleri dahil 60 ila 80 metreyi bulabiliyor. Ayrıca kamyon 18 ileri otomatik şanzımana sahip. Nicolas Trax Thomas TR D100. 4.8 metre yüksekliği, 3.5 metreyi aşan genişliği ve uzunluğu da 12 metre dorsesiz, dorseleriyle birlikte yaklaşık 120 metre olan bu araç bünyesindeki 27 litrelik FTL dizel motoruyla tamı tamına 1000 beygir gücünde. Bu motor sayesinde araç 535 ton yükü hiç sıkıntı çekmeden taşıyabiliyor ve maksimum ağırlığında saatte 50 kilometreye ulaşabiliyor. Mac Titan 8x8 V8. 685 beygirlik 16.4 litre V8 motor ve 18 ileri şanzımana sahip bu kamyon petrol taşımacılığı, kereste araç taşımacılığı ve inşaat ürünleri taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Ve şunun da altını çizeyim. Az önce bahsettiğim 2006 yılında Guinness Rekorlar kitabına giren o araç bu araç. Vallahi ben kendisine alkışlıyorum. Avustralya'nın jeopolitik yapısı düşünüldüğünde bu garip kültür bu ülkeye oldukça yakışmış. Türkiye'de bu tırların kullanılmaya çalışıldığını düşünüyorum da manzara oldukça korkunç duruyor. Ülkemin dağlarında bu tırları kullanmak bence imkansız olurdu. Gerçi Türkiye imkansız de sonra otur izle. Bizim tırcı abiler yine bir yolunu bulurdu. Ancak bu kültürün Avustralya'da kalması hepimiz için en hayırlısı olur sanırım. Her baba yiğit bu kamyonu kullanamaz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu kamyonu kullanan bir de kadın var. Avustralya taşrasındaki 175 tonluk yol treni. Avustralya taşrasında 52 yaşında bir büyükanne 175 tonluk FH16 Tree Drive karayolu trenin direksiyonunda oturuyor. Arkasında 4 trailer ve önünde ise yolda geçecek uzun ve sıcak bir gün var. Babası ve rahmetli eşiyle kamyoncu olan Maxine Taylor yaptığı şeyi dünyalara değişemez diye adlandırıyor. Maxine Taylor'ın kamyonunun arkasında kırmızı toz bulutları oluşuyor. Yolda saatte 90 km hızla giderken karşısında uzanan ufuk boğucu Avustralya sıcağında titriyor. Burası taşra. Dışarıda hava 48 derece ancak daha kötüsü de olabilirdi. Taşra'daki sıcaklıklar genelde 50 derecenin üzerine çıkıyor. Maxine oldukça fazla su içmeniz gerekiyor. Yoksa burada çok hızlı bir şekilde susuz kalırsınız sözleriyle açıklama yapıyor. Sıcaklık sizi gerçekten etkiler. Klima olmadan hayatta kalamazsınız. 52 yaşındaki büyükanne herhangi bir yerden yüzlerce kilometre uzakta. Buralar ıssız. Arada bir yoldan geçen inek, deve veya yaban köpekleri ve karşı yönden gelen başka bir şirket kamyonu dışında yaşam belirtisi yok. Radyonun sesini açıyor ve Avustralya rock müziğinin efsanesi Jimmy Barnes'e eşlik ediyor. Adrenalin pompalamasına neden olduğunu söylüyor. Günler uzun. Genellikle bir gidiş dönüş 12-13 saat sürer. Ancak bir lastik patlarsa, arıza olursa veya yol koşulları uygun değilse 17 saate kadar uzayabildiğini söylüyor. Yağış sezonu başladığında sel kanallarındaki suların azalması için günlerce bekleyebilirsiniz. Maden tekrar eden vardiyalarla çalışıyor. Bu nedenle Maxine merkeze gelip yükünü boşaltır boşaltmaz başka bir sürücü yerine geçip tüm yolculuğu tekrarlıyor. Diğer sürücü 12 veya 13 saat sonra geri geldiğinde Maxine sürücü koltuğuna geçiyor. En sevdiği Jimmy Barnes albümünü açıyor ve yolculuğunu tekrarlıyor. Burada çok fazla çalışan kadın yok ve Maxine karayolu treni süren yalnızca bir kadın gördüğünü itiraf ediyor. İnsanlar yaptığı işi sorduğunda özellikle yeni tanıştıkları olmak üzere çoğu insan gerçekten karayolu trenini sürdüğüne inanmıyor. Hayret, hiç öyle gözükmüyorsun diyorlarmış. Ancak Maxine her zaman bir kamyon sürücüsü olmayı istemiş. Rahmetli eşi gibi babası da kamyon sürücüsüymüş ve çok doğal geldiğinden kendisi de sürücü olmayı seviyor. Maskülen bir çalışma ortamında bir kadın olsa da erkeklerin ona saygı duyduğunu biliyor ve o da onlara saygı duyuyor. Burada sürücüler yalnızca birbirine bağlanmıyor. Büyük Volvo araçlarına da bağlanıyorlar. Şirketin taşıdığı yükleri taşıyabilmek için kamyonların en az haftada bir servis görmesi ve 7/24 devam edebilmeleri için sürücülerin her gün yakıt doldurmaları ve çalıştırma öncesi kontrolleri yapmaları gerekiyor. Her şey sorunsuz ve onlara kendi kamyonlarımızmış gibi bakıyoruz. Sürekli aynı kamyonun içindeyiz. O yüzden temiz tutup kamyonlara bakıyorsunuz. Şirket kamyona birini verdiğinde ve bu kişi kamyona bakmaz diye çok üzülüyorum. Babamın da bir Volvo'su vardı. Tesadüfe bakın ki ben de bir Volvo sürüyorum. Bu nedenle benim için çok değerli. Bu işi seviyorum diyor Maxine. Yaptığım şey için kocamın benimle gurur duymasını isterdim. Sanırım duyardı. Bu tarz ilginç tır videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı sakın unutmayın. Ayrıca bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Bakalım ne gibi ilginç görüşler ortaya çıkacak ve eğer abi şu konuyu da değerlendirsen iyi olur dediğiniz bir konu varsa onu da yorumlarda belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar ben de yollara devam. Hoşçakalın.